Mustafa makam-ı âli cihetinde yüce kelamlarla bana hitap edecek olsan. Devlet görüşmesi de, iki kralın görüşmesi de. Ben de seni sağa sola çevirdim. Hiç böyle bir tabir olmaz değil mi yani? İlginç olur değil mi ya? Yüce makamdan bir söz söyleyeceksiniz ve diyeceksiniz ki seni sağa ve sola çevirdim. Yani olmuyor değil mi yani? Kafamızda tam oturmuyor. Şimdi ayete bakın. Uykuda oldukları halde Ashab-ı Kehf 3 asır boyunca uykudalar değil mi mağarada? Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Şimdi ayet Ashab-ı Kehf'i bahsediyor. İnanılmaz bir mucize. 300 yıl boyunca uykuda bırakılmış. Sağa sola çevirdik. Garip değil mi yani? Böyle bir şeyden bahsetmesi çok enteresan. Bakın. Sağa sola çevirmenin demek ki inanılmaz bir önemi var ki ayet bunu bahsediyor. Bunun hikmetini çok yakın bir tarihte keşfediliyor. Uzun bir süre bir insan aynı pozisyonda yatarsa ne olur? Kan dolaşımında komplikasyonlar oluşur. Yatılan yüzeyde kan pıhtılaşır, deride yaralar oluşur. Yerimde sabit yatarsam deride oluşan yaralara ne deniyordu? Basınç yarası. Bak şimdi çok enteresan. Uzun süre sabit pozisyonda yatıyorsun, basınç yarası. Bölgede sürekli kan basıncı olduğundan dolayı damarlar sıkılıyor ve kapanmasına vesile oluyor. Kan yolu ile taşınan oksijen ve diğer besinler deriye ulaşmıyor. Deri ne oluyor? Ölmeye başlıyor. İleriki safhalarda yağ doku da ölüyor, ileriki safhalarda kas doku da ölüyor. Tedavi edilmezse diğer katmanlar hasılı ölmeye başlıyor ve deride inanılmaz yaralar oluşuyor. Siz şahit oluyorsunuz zaten değil mi? Sürekli özellikle yatalak hastalarda değil mi Mehmet? Sürekli bunlarla uğraşıyorsunuz. Şimdi deride üst basıncı azaltmak için diyorlar ki bir insanın 15 dakikada bir sağa sola dönmesi lazım. O yüzden burada doktor arkadaşlarımız daha iyi bilir. Yatalak hastaları 2 saatte bir çeviriyorlarmış değil mi? O yatak yaraları oluşmasın diye yatalak hastalarımıza Allah şifa ihsan eylesin 2 saatte bir çeviriyorlarmış. Felçli hastaları özellikle. Ashab-ı Kehf uyurken çevirme meselesi anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki bunu böyle bir asırda işaret etmek. Bakın bunlar büyük iddialar. Yani sizin yemeğe neyle başladığınızı takip ediyor insanlar. En ufak açık bulsalar sizin davanız, canınız, sevdiklerinizin de canı tamamı tehlikeye girecek. İnanılır gibi değil. Kehf 11'de dedim. Onu da okuyalım. Böylelikle mağarada yıllar yılı kulaklarına vurduk. Bu yani onları derin uykuya daldırdık demek. Ama darabe geçiyor. Yani kulaklarına vurduk diye geçiyor. Bu garip değil mi biraz? Yani hani haşa ve kella. Uykuya yatırdık. Olmaz mı yani? Neden kulaklarına vurduk diyor ayette? Çok enteresan. Bu darabe fiili mecazi kullanıldığında uyutmak demekmiş. Kulak ile kullanıldığında da duymayı engellemek anlamına geçiyormuş. İnsan uykudayken tek çalışan organ hangisi? Kulak. Hatta o yüzden biz ne kurarız uyanmak için? Alarm kurarız. Burada ayette kulaklarına vurduk derken onların dış sesleri işitmelerini engelledik. Yoksa 300 yıl boyunca yatamayacaklar, en ufak sesten uyanacaklar. Bizim evde bebek var uyutmuyor. Öyle değil mi? En ufak sesten uyanıyoruz. Şimdi bu mana ne demek yani böyle? Bir kulak meselesinin inceliği, detaylı, sağa sola çevirme. Tekrar hatırlatıyorum. Bunların bize şaşırtan inanılmaz mucize yönü var. Ama ben diyorum ki bunlar risk. Yani siz o dönemde, Üstad Hazretleri diyor o dönemin insanları kasaveti kalbiyle meşhur. Yani kalplerinin katılığıyla meşhur. Böyle insanlara söz söylüyorsunuz. En ufak bir yanlışınızda her şey riske girecek. Yani neden böyle bir tehlike? İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.